teşekkür ederiz. Öncelikle geldiniz, bize zaman ayırdınız. Ben teşekkür ederim. Hani siz bu sektörde, tarımsal üretim sektöründe senelerdir iş yapan bir iş adamısınız. Sizin bilgileriniz bizim için gerçekten çok önemli ve kıymetli. Bugün sizden bazı şeyler öğrenmek istiyoruz. Birkaç tane sorumuz var size. Eğer sakıncası yoksa bunlarla başlamak istiyoruz. Estağfurullah, buyurun tabii ki. Şimdi öncelikle sormak istiyorum. Tarımsal üretimde yatırım yapmak isteyen bir yatırımcı ilk başta dikkat etmesi gereken şeyleri nedir? Bu pazarda bir isim yapabilmesi için, bir yer tutabilmesi için yapması gereken, yani diğer insanlardan farklı olarak yapması gereken, herkesin yapmasından farklı yapması gereken şey nedir? Söyler. Şimdi profesyonel bir tarımsal yatırım yapma düşüncesinde olan insanların önce yatırım yapacakları konuda çok iyi bilgilenmeleri gerekmektedir. Yani yapacakları konuyu, üretecekleri ürün hakkında bilgi sahibi olmaları lazım. Artı kalifiye elemanlarla çalışmaları lazım ve dünyanın şu anda kullandığı teknoloji üzerine yatırım yapmaları lazım. Ancak başarıyı böyle sağlayabilirler. Bu konuda başka Şöyle bir şey söyleyeceğim. Arkadaşımın da dediği gibi uzun yıllardır bu sektördesiniz. Peki bu sektörde geldiğinizden beri nasıl zorluklarla karşılaştınız? Kısaca tarım sektöründe az önce de konuştuk bunu. Hep bizde programlar kısa vadeli yapıldığı için üretimde sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Ülkemizin kalkınma planları hep 5 yıllık yapılıyor. Bu da mesela 5 yıl öncesinde Türkiye'de tütün üretimi varken şu anda tütün üretimi yok. Şeker pancarı üretiminde kısıtlamalarımız var. Çay üretimimiz neredeyse durdu. Bir tek bölgede, Karadeniz bölgesinde sınırlı kaldı. Türkiye'nin 78 milyon metrekare arazisi var. Bunun tarım alanı olarak 21 milyon hektardır. Bunun da sulu tarım olarak kullanılan kısmı 4 milyon hektar civarındadır. Bu DAP projesiyle Türkiye'de sulu tarım alanları artmıştır. Seracılık bugüne kadar yalnızca sahil bölgelerimizde yapılırken artık Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde de seracılık üretimi yapılmaktadır. Tarımsal üretim olarak Türkiye Avrupa ile kıyasladığınızda şu anda üretim olarak belki 1/3'ünü üretiyoruz ama yani önümüzdeki 5-10 sene içerisinde iyi bir planlamayla tarımsal alanında yapılacak eğitim yatırımlarıyla, özellikle eğitilmiş insan gücüyle Türkiye Avrupa'ya tarım ürünleri ihraç edecek bir ülke pozisyonuna gelecek. Peki şu anda niçin Avrupa ile üretim, Avrupa bizden üretime daha iyi? Avrupa'daki yetişmiş insan gücü, eğitimli insan gücü ve tarımda kullanılan teknoloji şu anda bizden çok daha iyi durumda. Artık Avrupa'da tarım arazilerinin tek parça olması, birim maliyetin birim üretime göre daha düşük olmasını sağlıyor. Yani nasıl izah edeyim size? Bizde bir köylü bir traktörle 10 dönüm araziyi işlerken Avrupa'da bir köylü bir traktörle 1000 dönüm arazisini işleyebiliyor. Yani bu da üretim maliyetini düşürüyor. Üretim maliyetinin düşmesi demek dünya piyasasındaki rekabeti de onların lehine artıya çeviriyor. Dolayısıyla biz bu ürünlerimizi dünya piyasasında fiyat olarak arz edemiyoruz. Fiyatımız yüksek kalıyor. Yani fazla toprak değil, az topraktan daha fazla üretim alıyor. Az topraktan daha fazla üretim alıyor. Avrupa Tabii bilimsel olan oranda daha fazla üretim alıyor. Yani biz buğday üretimimizden örnek vereyim size. Ortalama İç Anadolu şartlarında kurak ekimde 400 kilo buğday alıyoruz. Avrupa 1200 kilo buğday. Evet. Rakam olarak bir rakam. Neredeyse 3 katı gibi bir şey. Evet. Bir rakam. Bir de buna eğitilmiş insan, kaliteli tohumluk, kimyasal gübreler, iklim şartları, oradaki iklim şartları sürekli yağışlıdır. Bu da tabii daha iyi biliyorsunuz. Ne kadar orman varsa o kadar yağış vardır. Bizde geçmişte yapılan yanlışlarımız yüzünden, atalarımızın yanlışları yüzünden İç Anadolu bölgesi bozkıra dönmüş. Peki uygulama aşamasında tarımsal üretim yaparken devletten herhangi bir yardım görüyor musunuz? Devletin tarımsal üretiminde belirli kalemlere yardımları var. Burada kaba yem açığı çok fazla olduğu için ülkenin kaba yem üreticilerine
yoncadır, fidir, korundadır. Bu tip ürünlerde devletin bir hibe yardımı, teşviği var. Bunun dışında kaliteli hayvancılık yapmak isteyenlere, soy kütüğüne tabi damızlık yetiştiricilerine veya suni tohumlamayla hayvan üretenlere aynı şekilde devletin yardımları var, teşvikleri var. Onun dışında da devletin bu konuda çok ciddi bir teşviği yok. Mazot teşviği var. O da mazotun çok pahalı olduğu için arazileri bir kısım köylü artık sürmüyor, ekmiyor diye mazot için de bir teşvik uyguluyor. Ama bunlar yeterli teşvikler değil. Peki ülkemizdeki tarımsal üretimdeki standardı yükseltmek için yapılabilecek şeyler nedir? Yani köylüyü bilinçlendirmek, bunun planlamasını yapmak, yani üretimi planlayarak yapmak, bunlar size yeterli olur mu şu anda? Yani bu ne kadar sürelik bir zaman zarfında yeterli ve başarılı bir yatırım olur? Ya da? Tabii yapılan hiçbir şey yeterli değildir. Yani en iyi üretimi elde etmek için. Ama bunların hepsi gerekli şeylerdir. Çiftçinin eğitilmesi mutlaka ve mutlaka şarttır. Avrupa'da çiftçilerin hepsi eğitimli insanlarken bizde çiftçiler eğitimsiz insanlardır. Bizde hep babadan kalma yöntemlerle tarımsal üretimler yapılır. Ama Avrupa günün teknolojisini uygulayarak tarımsal üretim yapmaktadır. Bu da dolayısıyla tabii ürün kalitesinde ve ürün miktarında ciddi oranda bizde fark atmalarını sağlamaktadır. Bir kişinin sağladığı üretimdeki fark miktarı da onun maliyetini düşürmekte. Dünya piyasasında da her şey ekonomiye dayalı olduğu için kimin ürünü daha ucuzsa o ürünü satabiliyoruz. Şu anda biz Avrupa ülkelerine ürün satamıyoruz. Biz Türkiye olarak çok büyük bir tarım arazisine sahibiz. Çok büyük bir tarımsal nüfusa sahibiz. Ama bugün bir Slovakya veya bir Hollanda'nın süt ürünlerindeki dünya hakimiyetine size bir şey daha söyleyeyim. Türkiye Avrupa'da 3. büyük süt üreticisidir. 15 milyon litre Türkiye'nin sütü vardır. 16 milyon litre Almanya'nın, 18 milyon litre de Fransa'nın sütü vardır yıllık üretim olarak. Buna rağmen Türkiye süt üretiminde Avrupa Birliği'ne henüz pazarlarına girememektedir. Niye? Çünkü sağlıksız üretim yapıyoruz. Bizdeki sütlerde sağım ünitelerinin teknolojik olmaması, modern olmaması, hijyeni olmayışı üretimimizde, hijyen kurallarına dikkat etmeyişimiz. Tabii bunların hepsi eğitimle alakalı konulardır. Daha doğrusu eğitilmiş insanlarla üretim yapmadığımız için ürünlerimizi pazarlamakta sıkıntı çekiyoruz. Yani bir dünya standardında Üretim yapamıyoruz. evet, Sayısal olarak yapsak bile kalite olarak kalite olarak yapamıyoruz. Dolayısıyla da pazarlamada sıkıntı yaşıyoruz. bunu bir iş adamı olarak sizin kendi şirketinizde böyle bir sorun yaşıyor musunuz? Tabii Türkiye'de yaşadığımız için biz de aynı sorunları yaşıyoruz. Yani peki bunu çözmeye yönelik şeyleriniz nedir? Çözmeye yönelik kısa vadede yapılabilecek böyle şey yok. İşte insanlarımızı eğiterek önümüzdeki 3-5 sene içerisinde daha teknolojik alet ekipmanlarla daha kaliteli üretim yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda devletin size verdiği bir destek var mı? Devletin bu konuda verdiği bir teşvik yok. Bazı bölgesel teşvikler var. Doğu Anadolu bölgesinde ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde devletin tarımsal üretimde %40'a varan bir hibe teşviği var. Onun dışında önümüzdeki dönemde Batı bölgelerinde içine alacak yeni programlar uygulanacağını ümit ediyoruz. Peki ürettiğiniz ürünlerin aynı kalitede olmasını nasıl sağlıyorsunuz? Standartı nasıl yakalıyorsunuz? Türkiye'de üretimde aynı kalitede ürün üretmek çok zor. Çünkü ham madde standart değil. Yani kullandığınız ürün üretebilmek için kullandığınız ham madde standart değil. Burada üretim oranları arttıkça standart ham maddeyi pazardan temininizle ancak ürün kalitenizi stabil tutabilirsiniz. Bunun için daha zamanımız var Türkiye'de. Ne kadar zaman sonra sizce Türkiye gerçekten Avrupa ve dünya pazarına açılmış etkin bir tarımsal üretici ülke olarak ön plana çıkabilir? Sizin gibi genç nesiller bu işe el attıkça, bilgili, bilen insanlar el attıkça bu süre kısalacaktır. Ümit ediyorum 5 yıl sonra biz de Avrupa ülkelerine tarımsal ürünlerimizi satar pozisyona geleceğiz. Peki.
Bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Başarılar. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler.